Merhabalar, ben Forza. Yine yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Çok çılgın bir araba daha var elimde. Onu göstermek istiyorum size. Bu aracı daha detaylı, farklı bir versiyonunu çekmiştik. İşte spoiler'ı falan kapatınca yavaşlıyor mu, ne kadar yavaşlıyor falan o tarz bir videoydu. Race modunu aldığımızda yani, yarış modunu aldığımızda. Onunla ilgili videoyu zaten kanalda bulabilirsiniz. Bugün sadece gezinti yapacağız. Ve böyle karanlık bir havayı seçtim. Karanlık bir havada böyle detayları görmenizi istiyorum. Çünkü karanlıkta da çok güzel gözüküyor oyun ve araba. O yüzden hızlıca başlayalım. Önce şu faremi gizleyeyim tabi. Gözünüzü almasın, rahatsız etmesin. İçini göstermek istiyorum her şeyden önce. İçindeki detaylara bakar mısınız? Ya formula direksiyonumu takmak istiyordum ama yine 900 derece kullanacağım için onu yapmak istemedim yani. Yoksa muhtemelen Forza direksiyonumu, Formula 1 direksiyonumu takmış olurdum. Tabi Formula 1'de sürüş yaparken yine o direksiyonu kullanacağız ama şu an burada sadece tadını çıkartalım efendim. Yani yavaşlamak hiçbir sorun değil. Fren mesafesi bence çok azalıyor bu araçtayken. Bir detayı unutmuşuz bu arada. Hazır buradayken bahsedeyim. Fren yapınca ne kadar sürede fren yapıyor aslında onu da test etmemiz lazımdı bu araçta. Belki fren mesafesini de ciddi şekilde düşürüyordur. Bu flapları açmak, öndeki flapları. Dış kamerayı almadan önce biraz daha iç kamerada seyahat etmek istiyorum ama tabii şu ışıkların altından da şu şekilde geçmek isterim yani. Biraz yavaş. Yani dönemeyeceği viraj yokmuş gibi hissettiriyor gerçekten. Özellikle bu spoiler'ı falan açtıktan sonra race modundayken dönemeyeceği viraj yokmuş gibi hissettiriyor. Az önce virajı kaçırdım. Hani görmedim virajın geldiğini falan. Son anda fark edince döndüm ama ona rağmen çok güzel bir performans sergiledi. Bakar mısın şuranın aydınlığına, ışıklandırmalara? Gelmişken bence şu drag pistinde bir kalkış yapalım. Yoksa şuradan uçsak mı ya? Diğer taraftan gelip oradan uçmak istiyorum şu an. Ve modifiye falan edilmemiş hali bu kadar hızlı. Modifiye ettikten sonra nasıl bir canavar haline dönüşür? Yani aklım fikrim kesmiyor yani gerçekten. Ve kontrolü de çok kolay bir araba. Özellikle başlangıç için hızlı bir arabayla başlamak istiyorsanız mutlaka bu tarz kontrolü kolay bir araba tercih etmek lazım. Uçuşa geçiyoruz. Uçuyorum. Hayır. Hayır hayır, burnun üstüne düşme. Hayır hayır. Gayet güzel, gayet güzel. Başarılı. Başka bir araçla 448 metre uçmuşum burada bu arada. Şu an 350 falan uçtuk. Demek ki modifiye etsek bayağı uçacağız.
Gayet güzel. Hayır. Araba online'mış ya. Korktum bir an. Çarpıyoruz, ödüm koptu. Böyle koparmaya çalışıyorum bilerek. Böyle ekstra manevralar yapıyorum ama kesinlikle böyle drift'e meyil bile etmiyor arkadaşlar. O kadar iyi yol tutuyor ki şu an. Ya böyle bir hamleyi McLaren'la falan yapmış olsaydım, Senna'yla falan, kesinlikle tamamen dağılmıştı yani, uçuyordu şu an. Baksanıza döndürdüğüm açılara bakın. Ve hala yol tutuyor yani bu araba. Biraz hile gibi olmuş açıkçası. Bunu modifiye ettikten sonra denemek istiyorum kesinlikle bir ara. Ya bu kadarcık yoldan çıkmak bence müthiş bir performans gerçekten yani. Yapmışlar bu arabayı. Yine online araçlar görüyorsunuz. Çokça denk gelinebiliyor Horizon'ın serverındayken online araçlara. Yolda tutmak çok kolay bu aracı ya. Kesinlikle yoldan çıkartamazsınız yani. El freniyle deneyeceğim, bakayım el freniyle ne kadar iyi yanlıyor. Tamam, el frenini biraz verince biraz böyle oynamaya başlıyor. İç kameraya çok dalmışım bu arada. Umarım hoşunuza gitmiştir iç kamerada. Dış kamerayı daha çok sevdiğinizi biliyorum. Hemen dış kameraya geçişimi yaptım, fark eder fark etmez. Bu arabayla drift de yapılıyor ya. Yapılıyor, yapılıyor. Yapılıyor, drift de yapılıyor. Kesinlikle yapılıyor. Yani drift build'i bile yapılabilir bu araca. Hayır, 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 hayır. Oo, drift seansı. Hadi deneyelim. Muhtemelen flapları kapatırsak çok daha güzel drift yapacak. Bir de flapları kapatıp deneyelim mi? Bir de flapları kapatıp deneyeceğim ben. Flapları nasıl kapatacağım? Evet, güzel soru. Hemen öğrenip geliyorum. Evet, öğrendim.
Hemen hızlıca aracımın üstünü açıyorum. Şey yapıyorum daha doğrusu. Spoilerını falan kapatıyorum. Bakalım ne kadar değişiklik olacak. Bu benim kornam bu arada. Arabamın çalışmadığını falan düşünmeyin. Böyleyken de inanılmaz yol tutuyor bu arada ya. Bu araç yol tutsun diye yapılmış bence. Tamamen yani. Böyle biraz oynaklığa gelmiyor. Hafif oynattığınız zaman aracı kendini toplamak için yine elinden geleni yapıp topluyor bir şekilde yani. Hadi bir daha deneyelim. Ama saymıyor. Sayması için bir geri saralım hızlıca ve tekrar deneyelim. Biraz uğraştık ve 50.000'i geçmeyi başardık. Neredeyse başta yaptığımızın 2 katına çıktık yani. Biraz daha çabalasak çok daha yüksek puanlara ulaşırız. Zaten 17.000 puan daha istiyorum şu yıldız için, gayet iyi. Bir hız bölgesindeyiz bu arada. Hayır. Bir tık hız bölgesini kaçırdık olsun. Hiç yokmuş gibi devam edelim. Devam edelim hızlıca. Önümüzden bir online araç geçti, fırladı öyle. Böyle yol tutuş da çok zor bu arada. Yol tutmuyor araba kesinlikle. Önden kayma meyilinde ama. Arkadan kaymıyor. Önden kayma meyiline geçiyor direkt. Direkt önden kaymaya başlıyor. Bir virajda falan hızlı girdiğiniz zaman. O yoldan çıkmıyor falan şeyleri tamamen hikaye oluyor. Race moddan normal moda aldığınız zaman. Kesinlikle bir Mercedes AMG Van'ım olsa sadece ve sadece race kısmında kullanırım. Tabi son sürat denemesi falan yapacaksanız bu mod iyi ama kesinlikle race mod daha keyifli. Yani öyle söyleyeyim. Yüksek sürat değil de daha çok yol tutuşuna ihtiyacımız var. Ki böyle gözümüz kapalı virajlara girebilelim. Baksanıza ne kadar çok önden kayıyor. Tabi siz benim kadar hissedemiyorsunuzdur. Sonuçta ben direksiyonla oynadığım için ikisinin de arasındaki farkları net bir şekilde anlayabiliyorum. Hop. Evet. Bu benim hatamdı. Bir tık bakmıyordum ekrana. Çok keyifli ya şu arabayla drift yapmak. Ama tabii ki her güzel şeyin bir sonu gelir. Yavaştan videomuza son veriyoruz. Son verirken buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Onun dışında da arkadaşlarınızı falan abone edebilirsiniz benim için. Teşekkür ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yine yeni videolarda görüşürüz. Bye bye.